Ah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bize kendini tanıtır mısın? Yani gerçekten üniversite öğretmeni gibi, üniversite hocası gibi konuşuyor. Çok güzel şeylerden bahsediyor. Düğümlü Kitabın 53. davetlisinin bu şekilde geleceğini fark etmedim, düşünmedim daha doğrusu. Yani hiç aklıma tahmin bile etmedim. Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Düğümlü Kitabın 53. davetlisi var. Biliyorsunuz Düğümlü Kitabın davetleri bir şekilde engellendi. Biz 52'den sonra devam edemedik. 52. davetli şu kilimin altına bir kitap getirmişti. Kapsız bir kitap. Bu kitaptan 6 tane davetli çağırdım ve 6 tane davetlerin içinden tehlikeli olanı da geldi, normal olanı da geldi, bilgi veren olanı da geldi. Bunlara sıra sıra devam edeceğiz. Düğümlü Kitabın bugün 53. davetlisini yapacağız. Bundan sonra bir kapsız bir düğümlü de olabilir. Ondan sonra, bilmiyorum, duruma göre şey de olabilir. Düğümlü Kitaptan da devam edebiliriz. Kapsızları da ara ara yapabiliriz. Artık hangisine karar vereceğiz? Bize yaptığımız davetler haber verecek. Arkadaşlar bugünkü videomuzun Bolu'dan bir sponsoru var. Sedat Öztürk. Buradan Sedat Bey'e, Bolu'ya selamlar, sevgiler. Teşekkür ederiz Sedat Bey. Bugünkü videomuza sponsor olduğu için, bizi desteklediği için buradan saygılar, selamlar. Arkadaşlar eğer ki bizim videolarımızın herhangi birine sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Şimdi Düğümlü Kitabın 53. davetlisi gelecek. Bakalım bize neden bahsedecek, neler söyleyecek? Şu an biraz meraklıyım ve heyecanlıyım. Çünkü çalışmalar çok yoğun. Ne mesajlara cevap verebiliyorum, ne maillerime bakabiliyorum, ne normal işlerimi yapabiliyorum. Biliyorsunuz masada bayağı bir çalışmalarım bayağı oluyor masa üzerinde. İnanın artık dura dura çalışmalara devam ede artık yani bitap bir şekilde kalıyorum. En sonunda çekimlere başlıyorum. Çekimde de davetler böyle bu şekilde gidiyor. Beni acayip bir şekilde yoruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semî'un. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardı ve lefis semai. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semî'un. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kasadan, beladan, kötülüklerden korur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bir duadır. O yüzden önemi de büyüktür ve koruyuculuğu yüksektir. Yani Allah Zülcelal bizi koruyor. Hemen davete başlıyorum ve Düğümlü Kitabın 53. davetisi artık gelsin. Evet, davet şu an açık. Şöyle davetleri her yaptığımda bazen hayvan sesleri geliyor, bazen kuş sesleri, civciv sesleri, köpek sesleri ara ara geliyor. Bazen de su sesi geliyor. Şimdi bazen evlerde mesela su sesleri gelir ama bu daha farklı. Şöyle hiç alakası olmayan bir yerden, mesela bu taraftan bir bakıyorsun, su sesi geliyor. Hiçbir alakası yok. Bakalım Düğümlü Kitabın 53. davetlisi kim? Ve davete ne şekilde gelecek? Kapsız Kitabın davetleri gibi korkunç bir şekilde mi gelecek? Hiçbir fikrim yok. Ne diyecek, ne edecek bilmiyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kapsız Kitabın davetleri. Kapsız Kitabın davetlisi. Bayağı oldu. Bu Düğümlü Kitaba ara verdiğimiz için bakalım sırada beklediler mi? Ne oldu? Ne yaptılar?
Nasıl bir durumdalar? Evet, kameramızın ışığı da iyi. Şu an ışık hem net hem de görüntü de güzel. Oradan bir içeriye bakalım. Ah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Bize kendini tanıtır mısın? Ey misafir, ben Düğümlü Kitabın 53. davetlisiyim. Şu ana kadar seni bekledim. Davetimin yapılmasını bekledim. Tüm davetliler haberdar oldu. Kapsız kitabın başına gelen kötülükler ve boyutta yaşadığın sıkıntılar, hepsini biliyoruz. Sana getirdiğimiz emanetler yerinde duruyor. Seni bazı kişiler tehdit etti. Bunların hiçbirine fırsat geçmedi. Bu yüzden kaldığımız yerden devam etmek çok iyi oldu. Evet, seni merak ediyordum. Düğümlü Kitabın 53. davetlisi. Bugünkü davette ne var? Ne için geldin? Ne şekilde geldin? Bize ne vereceksin? Bugünkü davet önemli bir davettir. Bu davetleri engelleyenler en büyük cezayı aldılar. Bir daha engellemeye kalksalar onlar da alacaklar. La ilahe illallah. Düğümlü kitap gelince, bakın düğümlü kitaptan geldikleri zaman içim rahat oluyor. Bir de çok güzel konuştu. Şimdiye kadar gelenler engel oluyordu. Bundan sonraki gelenlere de engel olacaklar. Düğümlü kitabın sakinleri, gelenleri hepsi bu davetlerden haberdar. Benim yaptıklarımdan da haberdarlar. Bakalım ne getirdi, ne yapacak, bize ne diyecek? Çok dikkatli bir şekilde bekleyeceğim. Evet davetliler. 53. davetli beni gerçekten mutlu etti, gerçekten mutlu etti. Çok ışığımız çok aydınlık. Bayağı bir aydınlık. Aydınlık olduğu için güzel bir şekilde görüldü. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bakalım davetlinin vereceği sırlar nedir? Çok büyük sırlar verirse tabii bir şekilde engelleyeceğim ama bizim kendimiz, yani sizin bileceğiniz kadar büyüklükte bir sır verirse zaten hiçbir şekilde engellemeyeceğim. Ve bakalım ne olacak, ne diyecek. 52. davetli. 52. değil ya, 53. 52 nerede kaldı? 52 bize kitap getirdi. Acaba bunu ne getirecek? Bir silah falan getirirse, kılıç da getirirse çok farklı olur, değişik bir şey olur. 52. davet. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Çoğu arkadaşımız Çaylakdüzü'nde video çekmemi istemiyor. Çoğu arkadaşımız Çaylakdüzü'nden midesi bulanmış artık. Bazı arkadaşlarımız da Çaylakdüzü'nün artık güvenli olmadığını
söylüyor. Mecburi bir şekilde gittik. Videomuzu, orada davetimizi yaptık, geldik. Bakalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sanki bir rüzgar gibi bir şey oldu ama. Davetli. Buradaysan konuşabilirsin. Eğer konuşursan seni duyabilirim. Burada mısın? Burada mısın? Bakalım burada mısın? Hayır, burada yok. Oh. Evet, içeride. La ilahe illallah. Buraya gelirken büyük bir vadiden geçtim. Bu vadi boyutlar arası açılan bir yerden uzanan bir vadidir. Bu vadide nice hazineler gizlidir. Sana bir haberden ve bir istihbarattan bahsedeceğim. Müslüman kabilelere büyük bir hazırlık yapıyorlar. Bu kabilelere saldırı olacak. Ve senin tanıdığın birçok kişiye zarar verecekler. Saldırıların çoğu Babil'de olacak. Babil'de olan saldırılar senin dostlarına da yapılacak. Dostlarıma mı? Kral Arohan ve diğer dostların, bu dostlarının haberi yok. Tamam, onlara haber verelim. Haber verirsek bir şekilde onlar da tedbir almazlar mı? Tedbirlerini alırlar ama bu saldırı biraz büyük olacak. Yani düşman büyük bir şekilde saldırı yapacak. Engellememiz gerekiyor. Engellememiz gerekiyor da Arohan'ın savaşçıları var, ordusu var, Cebut var, Cebut'un orduları var. Arohan nasıl haber olmaz ki? Düğümlü kitabın bütün sakinleri çok özel bir yerden gelmektedir. Bu gelen bütün sakinler, Düğümlü kitabın davetlileri birçok şeyi biliyor. Bizim bildiğimiz çok şeyi Arohan bilmez. Sadece haber vermemiz gerekiyor. Bakar mısınız ya? Arohan Babil'e saldırı. Babil'e saldırı da bunların nasıl haberi olmuyor, ben onu anlamadım. Düğümlü kitap çok farklı bir yerden geliyormuş. Bakın, Arohan'a ve Müslüman kabilelere. Çok iyi oldu. Eğer bu daveti yapmasaydık belki haberimiz olmayacaktı. Ve hiçbir şekilde bir şey anlamayacaktık. Ne onlardan bir şey anlayacaktık, ne de Arohan'la ilgili yapılacak bu saldırıdan haberimiz olacaktı. Belki de bir şekilde haberimiz olurdu ama Düğümlü kitabın böyle bir şeyi bildirmesi bizim için bir sürpriz oldu. La ilahe illallah. Bir tedbir almamız gerekiyor, evet. Tedbir almamız gerekiyor ama nasıl bir tedbir? Belki de şey yaparız. Şimdi Düğümlü kitabın davetleri böyle bir haber getirdi. Arohan'a bildirip Cebut'a, ordularına bir şekilde bize tedbir alalım ama kim bu saldırıyı yapacak olan? Saldırıyı yapacak olan ismi nedir? Saldırıyı nerede yapacak? Bunları bir öğrenelim. Bir de Düğümlü kitap bizim insanlık hakkında önemli bir bilgi getireceğini söylemişti. Bundan önceki
yardımcım, yani davetten önceki yardımcımın konuşmasıyla insanlık hakkında önemli bir şey söylemişti. Bakalım ne olacak? Acaba öyle bir şey var mı yok mu? Ne diyecek mi merak ediyorum gerçekten. Davetli, bakalım düğümlü kitabın davetlisi başka ne diyecek? Aruhan'ın yanına aslında gidip bir şekilde Aruhan'la konuşmak da gerekiyor. Ben her türlü Aruhan'a ulaşırım. Aruhan'a her türlü haberini veririm ama yanında olmak da iyi olur aslında. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Düğümlü kitabın davetisi. Anladık, evet, saldırı olacak. Saldırı yapacak olan kim? Saldırıcı. Saldırıcılar. Biz de elimizden geleni yapacağız. Biz de elimizden geleni yapacağız ve saldırıyı bir şekilde engelleyeceğiz. Artık. Yani yapacak bir şey yok. Nasıl engelleyeceksek artık ne gerekiyorsa yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dünkü kitabın davetlerinde hiç böyle farklı bir şey gelmediği için şanslıyız bir konuda. Aruhan büyük bir tehlike içinde. Ya Aruhan'a bir şey olmasın da, ordularına falan bir şey olmasın da. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Evet, bakalım. Gelmiyor ama. Davetli. Aruhan'ın bilgisi bu konuda yok. Sizin de bilmeniz gereken önemli şeyler var. Bir takım kişiler, bunlar kafir, size bir biyolojik saldırı yapacak. Bu biyolojik saldırı böceklerle olacak. Böcekleri gökyüzünden başka bir yere sürükleyecekler. Bunlarla bir saldırı yapmayı düşünüyorlar. Nasıl böceklere? Kokarca böcekleri gibi mi? Hayır, bu çok başka bir şey. Bu böceklerle insanlık da hastalık kapabilir. Bizim bildiğimiz bu böcekleri metafizik olarak öldürebilirsiniz. Yani metafizik olarak bütün böcekler yok olabilir. Yok olabilir metafizik olarak. Yani siz mi yok ediyorsunuz? Öyle bir şey varsa nasıl yapacaksak bize söyleyebilirsin. Keops'tan gelen kitabın 213. sayfasında bu bilgi bulunuyor. Bu sayfada yapılması gerekenlerle saldırıya gelen böcekleri yok etmek mümkün. Eğer yok edilmezse birçok yer etkilenecek. Bunu bir an önce yapmak gerekiyor. Peki ne zaman bu böcekleri atacaklar? Nereden atacaklar? Nasıl yapacaklar? Böcekler şu an geldi. Sadece onları etrafa salacaklar. Hazır bekliyorlar. Toprağa giren ve her yeri virüsle dolduran bu böcekler çok kötü. Bunun önüne geçin. Bunları yok etmek mümkün. İlk defa böyle bir şey duydum. İlk defa böyle bir şey duydum.
Bakın böcekler, tamam daha önce böcekleri attıklarını biliyoruz. Bu kokarca böcekleri var. Onu da diyorlar hani gökyüzünden attılar. Ben o kokarcaya pek inanmıyorum. Aslında şöyle bir şey var. Tamam madem ki kokarcaları attılar. Kim atıyor ama bunları? Kimin attığını birkaç davette söylediler bana ama şimdi tam olarak net bir ilgi olmadığı için ortalığı bulandırmamak için ben bir şeyler söylemiyorum. Benim bildiğim çok şey var. Bazı şeyleri de yani uydurmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Artık yani bir yerlere bildirsem, bir yerlere söylesem millet bana diyecek ki sen uyduruyorsun bunu. Çünkü şöyle bir şey var. Ne yazık ki bizim yaptığımız bu işin hiçbir şekilde bu gelenlerin söylediği hiçbir şekilde resmi değil. Yani hiçbir resmiyeti yok. İstediğin kadar bir suçlunun yerini bulsun, söylesin. Gidip oraya desen, mesela ben bir suçlunun yerini buldum. Karakola gittim. Dedim ki falanca suçlu burada. Yerini söyledim. Onlar da bana diyecekler ki sen nereden biliyorsun? İşte ben davet yaptım, geldiler söyledim. Buna kimse inanmaz. Hiçbir resmiyeti yok. Ha suçlunun yeri de oradaydı. Bana diyecekler ki demek ki sen de onlarla beraber yapıyordun. İşiniz artık ne olduysa geldin onları ihbar et. Yani böyle bir şey var ama hiçbir şekilde resmiyeti yok. Şöyle aslında resmiyetinin olmaması biraz da iyi. Çünkü bunlar her şeyi doğru olarak söylemiyorlar. Bu düğümlü kitap olarak söylemiyorum. Bakın başka davetler de var. Başka davetler, yapılan davetlerde gelenler genelde %50 yalan, %50 doğru konuşuyorlar. Düğümlü kitap sırf benim araştırmam olduğu için bana söylediklerine inanıyorum ve güveniyorum. Çünkü teyit ettiriyorum. Ama farklı davetler var ve farklı davetlerde söylenenlerin çoğu yanlış olabilir. Bana karşı yapılan bazı saldırılar oldu. Bana karşı yapılan bazı işte dediğim gibi saldırılar oldu ve bunların kimin yaptığını buldum. İsmini öğrendim. Ne yazık ki resmiyeti olmadığı için hiçbir şey yapamadık. Bakın böcekler gelecek ve metafizik olarak bu böcekleri yok etmek mümkün diyor. Metafizik olarak böcekleri etkileyebiliriz evet. Bu böcekler yeni bir iş, yeni bir saldırı, yeni bir çalışma nasıl olacak bilmiyorum. Şu an hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok ama çalışmayı yapabiliyorum tabii. Bir şekilde çalışmayı yapabilirim. Bakalım nasıl bir böcekmiş ya. İnsanlık da etkilenecek diyor. İnsanlık nasıl etkilenecek? Böceklerden. Nasıl bir böcekse gelenler kokarca böceğine mi benziyor acaba? Kokarca böceği de zırh gibi. Tank gibi. Hiçbir şey olmuyor onlara. Sapasağlamlar. Eğer faydalı bir böcek olsalardı bu kadar sağlam olmazlardı. Yani hep derler ya iyi olan şey hep böyle kısa sürer. İyi olan şeyin ömrü kısadır. İyi olan şey ne bileyim. Ha bazı iyi olan şey de güzeldir. Belki biz kendimizi avutuyoruz. İyi olan bazı şeyler var. Ömrü uzundur. Mesela çok güzel olan şey var. Zeytin ağacı. Senelerce yaşar. Senelerce, asırlarca. Binlerce yıl yaşayabilir. Zeytin ağacı berekettir, güzeldir. Belki biz kendimizi avutuyoruz bilmiyorum. Eğer iyi olan şey böyle ömrü kısa olmasaydı, çabuk bitmeseydi belki de o kadar da tadı olmazdı. La ilahe illallah. Böcekler ha. Allah Allah. Ne zaman atacaklar bu böcekleri? Kim atacaksa gideceksin yakalayacaksın. Var ya böcekleri kim atacaksa yakalayacaksın. Ağzını açacaksın o böcekleri hepsini yedireceksin ona. Kim yapıyorsa bunu, kaç kişiyse, kaç ekipse yakaladığın yerde tutacaksın. Bütün böcekleri onlara yedireceksin. Hepsini. Allah hepsini yedireceksin onlar. Ne oldu diyecekler. Böceği salacaktık, böcekleri yanlışlıkla yedik. La ilahe illallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Salli ala seyyidina. Düğümlü kitabın 53.'üne başladık. 53. davetisi sorunsuz bir şekilde geldiği için 54'e de geçebiliriz, 55'e de geçebiliriz bakalım. Ondan sonra belki kapsız kitabın
7. davetine de geçebiliriz. Bakalım ne olacak hele. Evet. Şimdi bu Keos'tan gelen kitap. Bu kitapta daha birçok şey var. Sizin bunlardan nasıl haberiniz oluyor? Bu kitaptan haberdarız. Ve bu kitabın içinde birçok bilgi var. Bunları sana tek tek göstereceğiz. Bahsettiğimiz böcekler toprağın içinde hızlı bir şekilde yürüyüp ilerleyebiliyor. Eğer toprağın içine karışırsa ayıklaması ve temizlemesi çok zor olur. Belki de bizim yapacağımız bir yöntem Keops'tan gelen kitabın tarifi ile bu böcekler yok olacak ve bundan kimsenin haberi olmayacak. Sadece böcekleri getirenler bilecek ve bu böcekleri getirenler işe yaramadığını görünce o böceklerin kendiliğinden öldüğünü zannedecekler. Sonrasında daha güçlü bir böcek üretmeye çalışacaklar. Bu böylelikle devam edecek. Belki de yeni ürettikleri böcekler daha güçlü olup bizim bile öldüremeyeceğimiz cinsten olacak. Allah Allah. Kim yapıyor bunu? Bu böcekleri yapanlar kimler? Böcekleri yapanlar belli. Kafir bunlar. Birinin ismi Leonardo. Diğerinin ismi Justin. Diğer birinin ismi ise evet Kiva. Bu üçü sahibidir. Bunlar gerçek isimleri mi? Evet, bunlar gerçek isimleridir. Düğümlü kitabın davetlisi demek. Bu şekilde bir şey var. Bunu nerede yapıyorlar? Yerleri nere? Yerlerini sana gösterebilirim. Allah Allah. Benim tahminim takma isimler bunlar. Bunlar takma isimler ya da gerçek isimlerdir. Takma isim kullanıyorlardır şu an. Yerini gösterebilir. Yerini göster, benim yerlerini görmem bir şeye yaramaz ki. Şimdi öyle bir şey var ki bir adam bir yerde böcekleri üretiyor, yapıyor, bir şekilde getiriyor. Bunları nerede yapıyorlar? Nasıl getiriyorlar? Belki de burada üretiyorlar. Yani bir ülkede böcek varsa o böceği başka bir yerden getirmiyorlar. Adam buraya geliyor, burada üretiyor. Burada üretiyor çünkü şöyle vizesini alan geliyor buraya. Vizesini alan geliyor, istediği gibi yerleşiyor. Kötü niyetle gelmişse istediği gibi her şeyi yapabiliyor. Yaptıktan sonra dağıtıyor. Çünkü şöyle bizim hava sahamız çok kuvvetli. Bir de ülkeye ne girerse girsin gümrük muhafaza ekiplerimiz her şeyi inceliyorlar. Yani yabancı bir cisim buldukları zaman başka bir ülkeden gelen yani bir parça ot olsun, bir parça toz olsun veya bir parça toprak olsun kesinlikle içeriye almıyorlar. Çünkü oradan gelen bir hastalık olabilir. Oradan gelen bir hastalık herkese bulaşabilir. Bu yüzden engel oluyorlar. Ne olursa olsun. Yabancı cisimlerin hiçbirine izin vermiyorlar. Ama benim düşündüğüm şu, kaçak olarak ne gelebilir? Gelemez. İlla ki gelebilir. Yani bir şekilde olur da. Yani bu konuda gerçekten devletimiz çok güzel çalışıyor. Çok güzel dikkat ediyor. Eğer dikkat etmeseydi şu an var ya işler çok kötü olurdu. Yani bizim orada çalışan arkadaşlarımız, orada çalışan memurlar olmasaydı kim bilir neler girerdi neler. Ülke var ya neler girerdi.
Düğme kitabın davetlisi meğersem, bakar mısın ya? Metafizik şekilde öldürmek, böcekleri yok etmek olabiliyor demek ki. Ama kokarcalar herhalde olmuyor. Kokarcayı öldüremiyorlar. Güçleri fazla yok. Bu diğer böceği toprak altında çok çabuk ürüyormuş. Onu nasıl öldürebiliyorlar onu anlamadım. Şöyle bakalım. Davetli. Çok fena bir ağırlık oldu. Sanki başka biri girdi. Davette gibi. Sanki var ya, kötü bir davetli geliyor ya, kötü bir davetli geldiği gibi şu an bir ağırlık var. Eğer gelen davetliye bir müdahale edildiyse onu da bu şekilde görebiliriz. Ama edilmediyse bu ağırlık neden? Şu an çok fena bir ağırlık var. Sebep nedir acaba? Keops'tan gelen kitap. Bu kitapta çok büyük sırlar var. Bu kitapta gerçekten fena büyük sırlar var. Onları tek tek çözmek gerekiyor. Düğümlü kitabın davetlerinden böcek gelmiş ya, bakar mısın? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu. Düğümlü kitabın davetlisi. Düğümlü kitabın davetlisi. Hiç burada çıkmadı. Düğümlü kitabın davetlisi sadece gücü tamamlandığı zaman, kendini toparladığı zaman böyle belli başlı kolay yerlerde çıkıyor. Çünkü gelen davetlerin niyeti bize sadece bilgilendirmek, bize sadece bilgi vermek. Onun dışında başka bir niyeti olmadığı için sağda solda çıkmıyor. Sağda solda çıkmaması bizim için de iyi. Evet. Evet davet. Böcekleri çözdükten sonra eğer onları tekrardan güçlendirseler ne yapabiliriz? Şu an tek yapacağımız sana belirttiğim sayfadaki işlemi yaptım. Güçlendirdikleri zaman o zaman bir çaresine bakarız. Şu an ne yapacaklarını bilmediğimiz için bunun için net bir şey söyleyemiyorum. Yeni bir husus ise geçmişe gidip geçmişte olanları görmen gerekir. Bunun için bir çalışma olacak. Bu çalışma metafizik alemde canlandırmayla yapılacak. Canlandırma ile o anki yapılan, o anki görülen her şeyi göreceksin. Ve böylelikle birçok kişiye faydamız olacak. Kimseye faydamız olmaz. Kime neyi anlatabiliriz? Hiç kimseye bir şey anlatamayız. Hiç kimseye bir şey ispat edemeyiz. Edebiliriz çünkü sen görüyorsun. Benim görmem bir şeye yaramaz ki. Benim görmem, benim bilmem hiçbir işe yaramaz. Öyle bir zamandayız ki şu sizin söylediklerinize kimse inanmıyor. Bu davetlere kimse inanmıyor. Bu davetlere nasıl inanmıyorlar? Biz geliyoruz ve irtibat kuruyoruz. Bunu yapabilen herkesle görüşebiliriz. Neden inanmıyorlar? Evet, inanmazlar. Sen sadece
Dediklerini yap. Ben geçmişe gider, canlandırmayı görürüm. Bu canlandırma mı yoksa gerçek mi? Bir de sana bir şey soracağım. Boyut davetleri yaptığım zaman oraya teknolojik bir alet sokabilir miyim? Bunu yapabilirsin, evet. Yapabildiğini de biliyorum. Yo, yapmadım ben. Daha önce yaptın. Ne zaman? Daha önce sen bir alet ile boyuta girdin. Bunu yaptın. Tekrar da yapabilirsin. Allah Allah. Bunu yaparsan hiçbir sorun olmaz. İstersen boyuta girdiğin zaman bunu beraber görebiliriz. Beraber nasıl göreceğiz? Demek ki boyuta beraber gireceğiz. Yani ben boyuta gireceğim, boyut da beni karşılayacak. Ben beraber bunu daha önce yaptım diyor. Küçük bir kamerayla ben, evet, o tarlada küçük bir kamerayla boyuta girdim. Ve bir görüntüler elde etmiştik. Kamerayı, bak ben bunu nasıl unuttum ya. Bu kamerada biraz görüntüler var. Bunları bir şekilde nasıl yapalım? Hakan'a ulaştırıp bu görüntüler üzerinden bir analiz çıkarmasını istiyorum. Bu analiz ile hangi band aralığında kayıt yaptığını bulabilirse ona göre de hangi band aralığında çekebileceğimiz bir kamerayla, hangi frekansla çekebileceğimiz bir ayarlarla, kamera ayarlarıyla boyut davetlerine girebilme şansımız olabilir. Bakın, geçiş daveti yaptım. Benle Poyraz. Poyraz'la ben ormanda boyut kapsının olduğu yer var. Anton'un çıktığı yer. Anton'un çıktığı yerde Poyraz'la beraber çöktük. Gözlerimizi kapattık. O video halen var, bakın. Gözlerimizi kapattık ve gözümüzü açtığımızda farklı bir yerdeydik. Neredeydik? Dağın mesela biraz daha yukarısında bir yerde çıkmıştık. Çünkü ben o an kendimi çok uzakta değil de biraz yakınlarda bir yerde tahmin ettim. O şekilde durdum, o şekilde düşündüm. Ve biz o şekilde kaybolup orada çıktık. Bunu nasıl ispat edebilirim? Görüntü var, bakın. Videosu da var. Her şey açık açık. Olduğumuz yerdeyiz ve bir şekilde kayboluyoruz. Bunu nasıl anlatabilirsin? Kimseye anlatamazsın. Sadece bazı arkadaşlarımız var. Bize inanan arkadaşlar var. Onlar görüyorlar. Onlar çalışmaya şahitler. Bunun hiçbir şekilde izahını da yapamadılar. Tamam, inanmadın ama bana bir izah göster. O da yok. Gösteriyor. O da yok. Bazı arkadaşlarımız da şöyle diyor. Benim eski videoları izleyen arkadaşlarımız yapay zeka diyor. Arkadaşlar, yapay zeka o kadar gelişmedi ki. Sadece 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye, hadi 10 saniye yapay zeka olsun. 10 saniyeden sonrası olmuyor ki. Bir de şu var. Bizim videolara başladığımız zamanlar, benim eski videolarım, ya 3 yıl öncesinde çektiğim videolar var. 3 yıl önce işte yapay zeka yoktu ki. Yani bu seviyede değildi. Yurt dışında kullanılıyordu ve öyle görüntülü şeylerde değildi. Yani yapay zeka sonradan çok gelişip herkesin kullanımına sunuldu. 3 yıl önceki videolarıma o zaman onlara da yapay zeka deyin. Yani saçmalık. Yapay zekanın, tabii madem ki yapay zeka, aynısını yapın. 1 saatlik bir video çekin, 2'de 1 gelsin gitsin, konuşsun ve bunları da kesintisiz bir şekilde birleştirin. Ben konuşuyorum şimdi, muhabbet ediyorum, bir bakıyorum çıktı. Bir bakıyorum geldi. Yapay zeka olsa illaki bir yerden pot kırmaz mı? Durduğu yer yani ne bileyim, saçma sapan şeyler işte ya. Ne diyeyim? Ben genelde şöyle yapıyorum. Kendi çalışmalarımı kayıt altına alıyorum. Bunu da bir şekilde yayınlıyorum. Yani ben zaten bu YouTube'a yükleme, videoları yükleme ilk başlarda dediğim gibi
bir maceraydı. Sonradan araştırmaya dönüştü. Ben kendi yaptıklarımı YouTube'a yüklüyordum. Hani hiçbir amacım yoktu. Amacım sadece çektiğim videoyu, yaptığım davetleri yani YouTube'a atmak, yüklemek sadece. Onların orada kayıtlı olması. Neyse. Bayağı bir muhabbet ettim, daha gelmedi. Davetle eğer buradaysan seni görmek istiyorum. Düğümlü kitabın davetlisi. Düğümlü kitabın davetlisi. Eğer buradaysan seni görmek istiyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet, enerji. Enerji kaynağı. Enerji kaynağı. Ara ara oradan mor bir yaprak çıkıyor. Enerji kaynağından ara ara mor bir yaprak çıkıyor. Düğümlü kitabın davetlisi. Seni görebiliyorum. Burada olduğunu hissediyorum. Yalnız var ya, uzaklaşınca üzerimde vefk olduğu için içeride olmuyor. Uzaklaşınca çıkıyor. Evet, davetlimiz bakın burada. Evet, davetlimiz. Ben seni birine benzetiyorum ama kime anlamadım. Daha önce davete gelen birine çok benziyorsun. Bu bizim seçtiğimiz bir yoldur. Genelde kolay görülebilen bir şekle bürünmek hepimizin tercihi olabiliyor. Bizim ne şekilde gelmemiz önemli değil. Sadece üzerimizdeki enerji boyutu, şekillenen moleküller bizi sana gösteriyor. Anladım. Çok açıklayıcı bir şekilde konuştun. Negatif enerjileri üzerimizden atmak çok kolay. Bazı hastalara şifa olmanın zamanı gelecek. Bu metafizik hastalar. Ruhsal hastalıkların birçoğunun nedeni kötü enerjidir. Kötü enerji beyni bir şekilde ele geçirip kontrolü elden kaybediyor. Ve insanlar yapmak istemediği hareketleri yapmaya başlıyor. Bu hareketlerin çoğu istemsiz ve de kontrolsüzdür. Bunları temizlemek insanoğlunun dilinde olan bir şeydir. İnsanoğlunun dilinde olan çok kıymetli bir güç var. Evet, bu kıymetli güç nedir peki? Tek bir kelam bile birçok şeye yeter. Yalnız bunu büyük bir ihlas ve salih bir amel ile yapılması gerekir. Allah'ın ayetleriyle yapılan her dua ve her okuma bir şekilde kötülükleri, kötü enerjiyi atmaya yeter. Bunun birçok açıklaması var. Hepsini tek tek bilmek gerek. Yani gerçekten üniversite öğretmeni gibi, üniversite hocası gibi konuşuyor. Çok güzel şeylerden bahsediyor.
Düğümlü Kitabın 53. davetlisinin bu şekilde gelmesini ya da bu şekilde geleceğini fark etmedim, düşünmedim daha doğrusu. Yani hiç aklıma tahmin bile etmedim. Gerçekten bir eğitmen gibi konuşuyor, konuşması eğitmen gibi. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Davetli burada hiç çıkmadı. Şu an burada da yok. Evin içinde yok. Arkadaşlar açık açık zaten gelen yaratıklar da söylüyor. Yani gelen bu davetliler söyleyeyim. Yaratık demek istemiyorum bizim. Düğümlü Kitabın gelenlerine yaratık demek istemiyorum. Çünkü çok güzel şeylerden bahsediyorlar. Bakın bu güç elinizde var. Bu güç kelimelerinizde, dilinizde. Yani ayetlerde gizli. Ne okuyacağını, ne zaman okuyacağını bilsen her şeyi çözersin. Bakın Kur'an-ı Kerim matematiksel olarak çok güçlü bir konumda. Öyle güçlü bir konumda ki bundan önceki yaşayan insanlara nasıl ışık olmuşsa bize de ışık oluyor ve bizden sonrakilere de ışık olmaya devam edecek. Bu kıyamet kopana kadar devam edecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim henüz çözülmedi. Hiçbir harfi çözülmedi. Çok azı çözüldü. Çok azı, az bir şekilde. Yani fazilet olarak, derece olarak elif harfinin fazileti ve derecesini yazmaya kalkarsak ne diyor denizler mürekkep olsa biter. Yani biter bitmez yani. Denizler mürekkep olsa bu yazmaya, o dereceleri yazmaya denizler yetmez. Yani hesap edin. Düşünün ilim, irfan bu kadar önemli bir şey. Çalışmak önemli bir şey. Bizim yaptığımız ne ki? Bizim yaptığımız devede kulak. Ben kendimi o kadar şu an şeysiz düşünüyorum ki. Kendimi yani hiçbir şey bilmiyor gibi. Yani ben ne kadar bilsem de hiçbir şey bilmiyorum. Kendimi o şekilde görüyorum. Her seferinde ne kadar çalışsam benim için az. Çünkü kendimi sanki fazla ilerleyemiyorum. Ben hiçbir şekilde kendimi ilerletemiyorum. O şekilde düşünüyorum. Bunu herkesin bu şekilde düşünmesi lazım. Bir başarı yaptıysa başka bir başarı yapacak. Bir başarı daha yaparsa başka bir başarı yapacak. Bunu hepimizin yapması lazım. Evet davetli. Davetli eğer buradaysan bize görül davetli. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu. La ilahe illa ente subhaneke. La ilahe illa ente subhaneke. Evet davetli. Eğer buradaysan irtibatımız kopmadan gel. İrtibat koptuğu zaman daha geç geliyorsun çünkü enerjini azaltmak istemiyorum. Enerjin azaldığı zaman ben de üzülüyorum. Bu yüzden ne kadar erken gelirsen o kadar iyi olur. Ne kadar erken gelirse o kadar iyi olur. Çünkü anlıyorum yani çünkü onun da enerjisi bitmek üzere. Evet. Davetler arası geçilen yollarda bazı kapılar var. Bu kapılardan birisi İbn Karuf'un geçtiği kapılardır. İbn Karuf Efendi'nin görüşmesine ne zaman gideceksin? Bunu eğer hemen yapacaksan sana özel bir tarif vereceğim.
Bu tarif ile İbn Karuf'u belki davet ile çağırıp birebir görüşme yapabilirsin. Aynı şu anki yaptığımız gibi. Bu nasıl bir tarif? İbn Karuf sizin gibi gelmiyor. Bunu İbn Necem'in de taslı davette yapabilirsin dedi. Normal davete gelemiyor. Bu davetin var olduğunu ya da var olduğunu emin misin böyle bir davet? Bizim elimize geçen bazı önemli bilgiler var. Bunlarla İbn Karuf ile birebir görüşüp birebir davetini yapıp çağırabilirsin. Tamam, çağırabilirim, ben taslı davet yapıyorum. Tasla onun yanına gidiyorum. Ama buraya gelmiyor İbn Karuf. Belki de kendi istemiyor. Bunu bilemem. Ben sana yapacaklarını veririm. Sonrasını sen bilirsin. Yapıp yapmamak senin elinde. İbn Karuf bu zamanın kutbunun merkezi. Kutbunun merkezi mi? Yani İbn Karuf bir gavs mı? Gavsul Azam mı yoksa? Hayır, İbn Karuf sırlar içinde sırlar bölgesinin sahibi. Bu sırları kim aşarsa ondan faydalanır. Bu sırları kim aşamazsa ondan faydalanmaz. Allah Allah. İbn Karuf evet, bir İbn Karuf daveti geliyor gibi. Taslı davetle. Şimdi bakacağım. Vereceği tarifi alacağım. İbn Karuf buraya gelirse çok iyi olur. Belki de normal bir insan şeklinde. Aynı benim gördüğüm gibi gelir. İbn Necem'in boyutlara girdiğimiz zaman burada İbn Necem ile konuşabiliyorduk. Kendim konuşabiliyordum. Görüyordum. Normal insan. Bildiğin sakallı, güzel bir şekilde giyinmiş bir insan. İbn Karuf da o şekilde gelirse bizim için çok güzel bir şey olur. Öyle bir şey yapabilirsem, öyle bir şeyin davetini yapıp öyle bir görüntü alabilirsem çok güzel olur ve bizim için bir kanalımızın bir devrim noktası gibi olabilir. Bilmiyorum, bakacağız. Verdiği tarif ne kadar önemli. Öyle bir şey olsaydı İbn Necem bana söyleyebilirdi. Mesela İbn Necem'in ben dedim ki taslı davet mi olacak? Evet dedim, mecburi taslı davet olacak. Madem bunun bildiği gibi, bana söylediği gibi bir tarif varsa neden bana İbn Necem'in söylemedi? Burada bak, burada bir soru işareti var kafamda. Neden söylemedi? La ilahe illallah. Arkadaşlar bir de size şunu söyleyeyim. Şöyle, bütün davetlerin yardımcılarından, benim yardımcılarımdan aldığı isimler farklı, yakılma isimleri farklı. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Arohan'ın bir ismi var. Siz bu Arohan'ın ismini yakamazsınız. Yani ismiyle yakamazsınız. Tuji'nin bir ismi var. Kral Hurşimi'nin bir ismi var. Bu isimlerle bunları yakamazsınız. Onların yakma isimleri farklı. Ben geçen Çaylıkdüzü'nde yardımcılarımdan o gelen davetliye, yani gelen ben davetleri bozdum, bütün davetleri kilitledim diyen yaratığa, kafesin içine giren, İbn Necem'in yanında kafesin içine giren yaratığın yakma ismini öğrendim orada. Ama normal ismini bilmiyordum. Oğlu geldi, oğlu bana onun gerçek ismini söyleyince ben dedim bakın, ben dedim o ismini bilmiyordum. O ismini, oğlunun söylendiği babasının ismini hiçbir işe yaramıyor. Yakmayla, yani o isimle yakamazsınız. Yani ben çünkü yakma isimlerinde kanalda hiçbir şekilde söylemiyorum. Söylersem eğer bizi izleyen bir büyücü veya bizi izleyen bir işte ne bileyim dışarıdan bir kafir büyücü öldürebilir, yakabilir. Hiçbir şekilde isim vermem. Ama normal isimleri söylerim. Normal isimleri istediği kadar yakmaya kalksın. Yakamaz zaten. Yani bir Arohan'ın ismiyle, bir Tujin'in ismiyle, bir mesela Mesey'nin ismiyle Mesey'ni yakamazsın. Yakma ismi çok farklı. Yani hem isim var hem de yakma ismi var. Bunu bilmeyen arkadaşlar için anlattım. Bir arkadaşımız da sormuştu.
kötü bir şekilde sormuştu. Yani diyor ki işte hani dedi ismini sana söylemişti. İşte sonra da oğlu söyleyince ilk defa duyuyorum ismini dedi. Hani ben artık inanmıyorum falan demişti. Kardeşim ister inan ister inanma. Bizi izleyen seviyeli insanlar ne şekilde izliyorsa izlesin. İster film tadında izlesin, ister bir şeyler öğrenmek için izlesin, ister araştırmalarda bize yoldaş olarak izlesin. Hiçbir şey diyeceğim yok ama seviyeyi koruyacaksın. Hiçbir şekilde yani ne bileyim bir hakaretti, kötü bir sözdü, böyle bir şey söylemediği sürece başımın üstünde herkesin yeri var. Ama terbiyesiz bir şekilde konuşan, zaten ahlaksız insan her yerde ahlaksızdır. Aileden görmediği terbiyeyi burada biz onlara verecek değiliz. Atıyoruz gidiyor, başka bir şey yok. Engelleniyor yani. Ama burada kalsa çok güzel şeyler belki öğrenecek. Evet, davetlimiz nerede? Şu an davetlimiz yok. Birçok şey söyleyecek, ben şöyle yapacağım. Bir bireysel davetle uzun uzuna bir konuşmam gerekiyor. Şimdi gidip geliyor, enerjisi de azaldı. O yüzden onu düşündüğüm için bir bireysel davet yapacağım. Bireysel davet yapacağım için videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.